Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu biliyorum pek çoğumuzun gerçekten zorlandığı bir konu. Bu da tasarruf etme konusu. Nasıl para biriktirebiliriz, nasıl harcamalarımızı dengeleyebiliriz? Bu kadar zor koşullarda yaşarken kenara nasıl para koyabiliriz? Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz gerçekten çok faydalı olacak. Size bir iki ipucu vereceğim. Bunu kendim uygulayıp başarılı olduğum için ve çevremde de bunu uygulayarak çok başarılı olan insanları gördüğüm için bunu sizinle paylaşmak istedim. Aslında bu bir sır değil fakat yapılması çok zor olan fakat yapıldığında da çok faydalı olan bir yöntem. Bu yöntem arkadaşlar %10 yöntemi diye bir yöntem. Ne kadar para kazanırsanız o kadar para harcıyorsunuz. Ne demek istiyorum bunda? Diyelim ki aylık asgari ücret 4200-4500 lira gibi bir rakamdan hayatınızı sürdürdüğünüzü varsayalım. Bu parayı harcayacak şekilde yaşıyorsunuz. İşte eğer az bir miktar para artmışsa bile bununla gidip kendinize bir gömlek, bir tişört alıyorsunuz veya dışarıda bir kafede bilindik markalardan olan bir kafede gidip bir kahve içiyorsunuz. 3 liralık kahveye 30 lira veriyorsunuz. Bunu böyle yapmak doğal mı, doğru mu, yanlış mı? Bunu tartışmıyorum. Fakat bunu niçin anlatıyorum? Kazandığımız paraya uygun olarak yaşıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Diyelim ki 4500 lira gibi bir rakam değil de 8000 lira gibi bir rakam kazanıyorsunuz. Bu sefer ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 8.000 liralık yaşamaya başlıyorsunuz. Dışarıda bir iki defa daha yemek yiyorsunuz. İşte o bilindik kafelere gidip kahve içiyorsunuz. Daha pahalı bir kahve içiyorsunuz veya haftada 2 kere gitmeye başlıyorsunuz. Bir arkadaşınızı davet ediyorsunuz. Ona da ısmarlıyorsunuz. E, Bu sefer elinizdeki telefon size çok güzel gelmemeye başlıyor. Gidip bilindik markalarda bir telefon alıyorsunuz. Belki bunu taksitle alıyorsunuz ve kazandığınız parayı ileriye dönük olarak ipotek altına alıyorsunuz. Bu da size bir fayda sağlamıyor. Sonuçta 4250 lira alırken de yaşıyordunuz. 8000, 9000 lira para aldınız. Yine yaşıyorsunuz. Yine ayın sonuna getiremiyorsunuz. Burada anlatmak istediğimi eğer anladıysanız ben size lafı şuraya getireceğim. Şimdi arkadaşlar, eğer ki kazandığımız paraya göre yaşıyorsak, hayatımızı kazandığımız paraya göre şekillendiriyorsak, bu demektir ki her türlü elimize geçecek parada yaşayabilir ve hayatımızı sürdürebiliriz. Bunu nasıl yaparız? Atıyorum yine en alttaki örnekten örnekleme yapalım. Şimdi 4500 lira para aldık. Bunun eğer %10'unu hiçbir şekilde yok olarak farz edip bir kenara attık. 450 lira para. Bunu kenara attık. Bizim aldığımız para artık 4500 lira değil, 4050 lira. İnanın o parayı bir kenara koyup 4050 lirayla yaşayacaksınız ve her istediğinizi yine yapacaksınız. O parayı da ulaşılmaz bir yere koyacaksınız arkadaşlar. Yani o paraya ulaşmamanız lazım. Örnek mi vermek gerekiyor? Gidip bununla döviz alacaksınız. Atıyorum. Birinci ay para azdı. 450 liraydı. Gittiniz döviz aldınız. Bir sonraki ay yine döviz aldınız veya ikisini bir ettiniz. Atıyorum 1 gram altın aldınız. Bu böyle üzerine koya 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 gidecek arkadaşlar. Şimdi hem tasarruf ettiniz. Daha önce harcıyordunuz bu parayı ama şimdi tasarruf ettiniz. Hem kenarda paranız var hem de kenara koyduğunuz paranız da sizin adınıza para kazanıyor. Nasıl oluyor? İşte bugün altın atıyorum 900 lira, bir ay sonra 950 lira, daha bir ay sonra 1050 lira. Hem o artıyor hem sizin paranız artıyor. Bunu prensip edinir ve bir şekilde böyle davranırsanız inanın tasarruflarınızın giderek büyüdüğünü ve bundan zevk aldığınızı göreceksiniz. Bu paraların ulaşılmaz bir yerde saklanması demek ne demek? Şimdi arkadaşlar hepimizin telefonlarında hesaplarımız var. Ya işte ben bir tane daha bir hesap açayım da %10'unu oraya aktarayım. İşte
2 ay, 3 ay aktardınız. Sonra bir yere bir gittiniz. O kadar güzel bir telefon, saat, elbise, çanta bir şey gördünüz. Fakat o kadar paranız yok. Ya benim bu tasarruftaki param vardı. Bak o orada duruyor. Onu hemen alayım. Gideyim bu çantayı alayım, ayakkabıyı alayım, pantolonu alayım, spor ayakkabıyı alayım. Dediğiniz anda o para elinizin altındaysa ulaşılır bir yerdedir. Fakat para altın olarak, döviz olarak evinizdeyse o an onu orada harcayamazsınız arkadaşlar. Ve eve gelip de o paraya ulaşmaya çalıştığınızda o ayakkabıya gerçekten de ihtiyacınız olmadığını %80 düşüneceksiniz ve tasarrufunuzu, prensibinizi bozmak istemediğinizde karar vereceksiniz. Arkadaşlar tasarruf inanın böyle yapılıyor. Bu para belli bir miktar birikecek. Belki 1 sene sonra, 1,5 sene sonra siz bununla gidip başka bir şey alacaksınız. Atıyorum elinize başka bir yerden toplu para geçmiş olacak ve bunu da üzerine koyarak bir araba almış olacaksınız. Veya bir yerde bir arsa almış olacaksınız. Bunlar üzerine koya koya büyüyecek ve eğer ki bu işe de yeni başladıysanız tasarruf işine, yeni başladıysanız yaş olarak demek istiyorum. Yeni başladıysanız atıyorum 20 yaşındaysanız 26 yaşına geldiğinizde elinizde küçük bir servet olmuş olacak. Arkadaşlar buradan %10 kuralını sadece maaşınız olarak düşünmeyin. Elinize ekstra bir para geçmiştir. Bir yerden işte bir para gelmiştir, toplu para gelmiştir. Onun da %10'u yine bu tasarruf fonunuza aktarmış olacağınız bir para olarak olsun. Onu da oraya aktarın. Şu anda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki tasarruf etmek çok zor. Belki şu anda enflasyonun olduğu, geçimin bu kadar zor olduğu bir dönemde belki de bu söylediklerim size saçma gibi gelebilir. Fakat tasarruf etmek her zaman mümkündür. Eğer ki geçinebiliyorsanız, borç yapmıyorsanız, borç yapmadan geçiniyorsanız mutlaka ve mutlaka tasarruf edebilirsiniz. Fakat bu sözüm borçlanarak zaten ayın sonunu zor getiren insanlar için geçerli olmayabilir. Fakat çalışan, kendi parasını kazanan, annesinin babasının yanında yaşayan veya bekar yaşayan insanlar için tasarruf her zaman olabilecek bir şeydir. Ve inanın bunu böyle yaptığınız takdirde kesinlikle ve kesinlikle birkaç yıl sonra bunu da alışkanlık haline getirmiş olacaksınız ve nerelere geldiğinizi siz de fark edemeyeceksiniz. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki evlendiğinizi varsayalım, eşinizle birlikte çalışıyor da olsanız bir ev almanın, bir araba almanın hiçbir şekilde çok kolay olmadığını göreceksiniz. Fakat bekarsınız, bu tasarrufları yapıyorsunuz. Evlendiğinizde kendi paranızla, kendi arabanızı, belki de kendi evinizi alma imkanınız doğabilir. Bunları şaka olsun diye söylemiyorum. Video yapmak için laf olsun diye de söylemiyorum. Bunlar kendi yaptığım şeylerdir. Daha ileriki videolarda belki yeri gelirse anlatırım. Bu şekilde yaptığım tasarruflarla almış olduğum bir arsanın üzerine de bir çiftlik benzeri bir yer yapmıştım. Onu satarak şu andaki yıllarca çalışmış olduğum tasarrufun en az 20 katı para kazandım arkadaşlar. Sırf kendi biriktirdiğim paralarla yaptığım bir şeyden söz ediyorum. Onun için harcamaları yapmadan önce mutlaka 2 kere düşünün. Benim bu ayakkabıya gerçekten ihtiyacım var mı? Bu ayakkabıyı şimdi almasam da 6 ay sonra alsam olur mu? Gerçekten ihtiyacım var mı dediğiniz anda kendi kendinize bunun cevaplarını da vereceksiniz. Harcamayla hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Kesinlikle olmuyor. Bugün gidip o markalı kafelerde kahve içmeseniz de olur. Sizi orada kim görüyor? Kaç kişi görüyor? Belki paylaşım yapıyorsunuz, fotoğraf paylaşıyorsunuz. O para uçuyor, gidiyor. Bir başkasının cebine giriyor. Bir başkasının girişimine desteklemekten başka bir işe yaramıyor arkadaşlar. Tabii ki gideceksiniz, tabii ki eğleneceksiniz. Ama ne zaman bu tasarruflarınızdan geri kalan parayı daha fazla kazandığınızda, moraliniz yerine geldiğinde o zamanlar gideceksiniz. Çok paranız olduğunda gideceksiniz. Şu anda da kısıtlı paralarla bu tür hareketler yapmanın hiçbir anlamı yok. Son model telefon kullansanız ne olacak? 2 model gerisinde bir telefonla yaşıyor olsanız ne olacak? O kafeye ayda 1 kere gitseniz de 5 kere gitmeseniz ne fark edecek?
markalı spor ayakkabıların A klasmanında değil de B, C klasmanında bir tanesini giyseniz ne olacak? Bu benim dediklerimi yaptığınızda, daha iyi yerlere geldiğinizde, birikimlerinizde yatırımlar yaptığınızda, zengin sayılabilecek bir duruma geldiğinizde onların hepsini yaparsınız arkadaşlar. Hepsini. Zaman çok. Zaman çok. Bunun için bugününüzü çok iyi değerlendirin. Belki bugünler tekrar gelmeyebilir. Bu söylediklerimi geriye dönük olarak ya ben keşke 2 sene önce buna başlasaydım. Bak bu arkadaşımız doğru söylüyor. Benim şu anda şu kadar param olurdu. O zaman altın bu kadardı, şimdi bu kadar oldu. Elimde bu kadar param olmuş olurdu. Gerçekten çok geç kalmışım. Hiçbir şey için geç kalmadık arkadaşlar. Her an başlayabileceğiniz bir sistemden söz ediyorum size. Umarım hepiniz bu konuda başarılı olursunuz. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Destek olmak adına kanalıma abone olur, videomu beğenir ve düşünceleriniz olarak da yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.